Ya bu bizim Urfalı Muhammed bir şey attı bana da. Bütün gündemimi alt üst etti ya vallahi. Bir gün Urfalı'nın bir tanesi hacca yazılmış çıkmamış hac. En son sinirlenmiş. Ya demiş bu Nemrud'un Allah belasını versin demiş. Yanındaki demiş iyi de Nemrut'tan ne istiyorsun demiş. Ya valla bu Nemrut zulmetmeseydi Hazreti İbrahim Urfa'da kalacaktı. Kabe de burada olacaktı demiş. Ya. Vay o Nemrud'un Allah belasını versin. Evet. Tohumla toprağın ilişkisi bir meyve neticesini almak için nasılsa ihlasla imanın ilişkisi de aynı o şekildedir. Nasıl tohum toprakla buluşmadan o meyveyi bize veremeyecektir. İhlas imanla veyahut iman ihlasla buluşmadan asla salih amel dediğimiz cennette en çok geçerliliği olan şeyleri elde edemeyeceğizdir. Neden? Çünkü ihlasın temeldeki bir manası katışıksız, içine hiçbir şey bulaşmamış demektir. Bu ne demek oluyor katışıksız bir şey? Samimi bir şey oluyor. Demek ki ihlas samimiyet demektir. Biz samimi bir adamı görsek içten bir insan bu diye ifade ettiğimiz gibi samimiyet de içten gelen demektir. Demek bir insan ihlaslıysa samimidir, samimi ise tavır ve davranışları onun içinden gelerek olan tavır ve davranışlardır. Peki gelelim son soruya. İçten geliyorsa içeride bir şey olması lazım ve oradan geliyor olması lazım. İşte içeride olan şeyin adı da imandır. Demek ki bir insan ne kadar imanlıysa o kadar ihlaslı ve o kadar samimidir. Bu ihlası kıran çok fazla engel ve maniler vardır. Bunlardan yılan ve akrepten kaçar gibi kaçmamız lazım. Neden yılan ve akrep gibi? Çünkü onlar sinsi, hain bir şekilde gelip bizi arkadan sokar ve zehirler. Bugün bu ihlası kıran manilerden ikisini konuşacağız. Birisi tamah yani açgözlülük, öteki havf yani korkudur. Ne demek istiyorum biliyor musunuz? Bir insan açgözlüyse ve bir insan korkuyorsa o insanın ihlaslı olması mümkün değildir. O yüzden ihlası kıran mani. Seni dünya kadar seviyorum dedi adam. Oysa ki dünya sevgisi bütün kötülüklerin başıydı diye şöyle bir dize var. Neden öyle? Çünkü dünya sevgisi dediğin ihlası kıran o tamah yani açgözlülüğün en büyük unsurlarından biridir. Açgözlülük dediğimiz olay ihtiyaçla ilgili bir şey değildir. Ruhun doymamasıyla ilgili bir şeydir. Yani bir insan ihtiyacı olduğu için mi açgözlü olur? Hayır. Ruhu, cenneti dünyada aradığı için, sürekli dünyanın bu cihetle peşine düştüğü için insan açgözlü olur. Kim gibi? Karun gibi. Hatırlar mısınız? Elde ettikleri için şöyle bir ifade kullanıyordu Karun. Ben bunları kendi ilmimle elde ettim diyordu. Allah Allah, Allah Allah. İnanın bu asırda bu cümleleri duymak çok kolay. Hele böyle sürekli olduk olmadık yerde Allah Allah diyen insanlarla bir sohbet meclisine oturun ve o insanı birazcık gıdıklayın. İnsanlar damarlarına, hangi damarlarına? Tamah damarlarına biraz dokunulduğunda ben bunları alın terimle yaptım. Kendi zekamla yaptım. Benliğimle yaptım. Peki kendini nereden yaptın? Benliğini nereden? Kaça satın aldın? Gecemi gündüzüme kattım. Geceni gündüzünü nereden satın aldın? Onları nereden dünyada hayatına kattın? Allah Allah. Kaç nefes verdim? Peki verdiğin nefesi nereden aldın? Ben o rızkımı aslanın midesinden çıkardım da aldım. Allah Allah. Kainatta bu kadar Rahman'ın tecellileri toprak hazinesinden fışkırırken sen aslanın midesinden mi çıkardın bunları? Ne kadar ilginç oluyor değil mi? Yani bu ifadeler ben bu işleri kendi ilmimle yaptım ifadesinden inanın bana daha uzak ifadeler değil ve bu ifadelerin altında tamah yani açgözlülük var. Açgözlülük varsa ihlas yok. Bu yüzden ihlası kıran maniler içerisinde okuyoruz bunları. Şimdi insanın açgözlülüğü ihtiyacından dolayı değil, ruhunun doymamasından. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Şu demek oluyor. Mutluluk benim bacanağımdan 1000 TL daha fazla almamdan ibaret oluyor. O 1000 TL'ye ihtiyaç var mı? İhtiyaç yok. Ama benim bacanağıma hava atmaya ihtiyacım var. Çünkü benim bu cihette bir açgözlülüğüm var. Öyle olunca da mutluluk endeksin bunlara bağlı oluyor. Yani bu aslında ne oluyor? Çokluk yarışı oluyor. İnsan bundan nasıl kurtulur? Şöyle iki cihette kurtulur. Bir, ya Allah Azze ve Celle bir insana dünyevi bazı imkanlar vermiştir ve o insan dünyasını bitirebilmek için geçimini belli başlı varidatlara bağlamıştır ve onları Allah'a emanet edip hayatına devam eder. Ya da Allah o insana dünyevi imkanları da dar vermiştir. O insan geçimini asgari bir seviyeye indirir
ve ondan sonrası Allah nasıl istiyorsa o şekilde yaratır der. Yani birisi şükür cihetinden uygulu olanı yaparken bir diğeri sabır cihetinden uygulu olanı yaparak bu işleri çözer. İkinci konuya gelelim, korku, haf damarı. Eğer korku varsa ihlas yoktur. Bu ne demek? Yani abi biz korkmayalım mı yani? Şimdi arkadan bir araba gelse, bam diye korna yapışsa korkmayayım mı? Hayır, onlar değil. Nasıl bir korkudan bahsettiğimizi birlikte konuşalım. Bir hadiste geçiyor, çok muazzam. La ecme'u beyne emneyn ve la ecme'u beyne hafeyn. Ne demek biliyor musunuz bu hadis? Ben iki emniyeti veyahut iki korkuyu aynı anda vermeyeceğim demek. Bu bir kutsi hadistir. Yani Allah Azze ve Celle naklediyor gibi Efendimiz bize rivayet etmiş bu hadisi. Burada kambur gibi sürekli ahiret endişesi taşıyanlar var ya, gece uykuları bölünen, bazen kasıklarını ağrıdan tutan, nasıl olacak kabrim, nasıl olacak ahiretim? İnşallah onlar ahirette garanti altındadır. Ama bu dünyada ahiret yokmuş gibi gülüp eğlenenler var ya, maalesef onlar da ahirette endişe ve korkular içerisinde olacaktır. Yani muazzam bir hadis. İki emniyeti aynı anda vermeyecek. Bu dünyada ahireti için korkanlar ahirette emin olacak. Bu dünyada ahiret emin gibi davrananlar da ahirette korku içinde olacak diye bize buyuruyor. İnsanın korkacağı hadiseler farklı farklı kıyafetlerde insanlara gelebilir. İnsanlar bu misafirleri ağırlarken kusur etmemelidir. Her birisinde Allah perdeleri ile bana tecelli ediyor demelidir. Ne demek istiyoruz Mehmet? Söyleyelim mi? Allah muhafaza bir insanın çok ağrına gidebilecek dünyada olaylar nelerdir? Dostunla kavga ettiğini düşün. Hanımınla çok büyük kavga ettiğini düşün. Evladına Allah muhafaza bir şey olduğunu düşün. Çok ağır değil mi hepsi? Şimdi normalde senin içinde belli başlı gömülü istidatların inkişaf etmesi lazım. Veyahut Allah'ın esmasının içine akması lazım. Veyahut senin daralıp kaçarken bile Allah'a kaçıp ona sığınman lazım. Doğru mu? Allah Azze ve Celle birden senin içini daraltıp sıkıştırsaydı ne derdin? Ya haşa Allah'ım yapma böyle derdin. O yüzden sana bu iyiliği perdeler eşliğinde ya çocuğunun eliyle, ya eşinin eliyle, ya maaşının eliyle, ya işinin eliyle ya da bir trafik kazasının eliyle veriyor. O yüzden bunları ağırlarken kusur etmemeli. Bunlar vazifedar olduğu o tecellileri bize bırakacaklar. Daha sonra nasıl misafir seferde gerektir, o şekilde ayrılıp gidecekler. Dünyadaki imtihanlar için en güzel ilaçlardan birisi de bu da geçer yahu. Ya böyle bir teselli olamaz. Geçecek işte ya. Ney kaldı ki sonsuza kadar bu da kalsın? Bunun kadar güzel bir şifa ben bilmiyorum. İnsanlar yıllarca okur, eder, kitaplar karıştırır ama ona misafir olarak gelen bir sıkıntının neticesinde elde ettiği manevi makama asla ulaşamaz. O yüzden o misafirleri güzel ağırlamak ve karşılamak gerekir. Güneşin gecenin bağrından zuhur ettiği gibi güzel esma tecellileri de korkularla gelen hadiselerin bağrından zuhur eder. Sinen kebap olup yanarsa o kokuya nice melekler neyin var diye çağrı olarak gelir. Bu yüzden Allah'ı en çok bilenler, sinesi en çok yananlar, yani meleği alada en çok teveccüh görenlerdir. Evet, hayat asla ve asla ümitsiz olmaz. Ama korku endişesi zaman zaman bizi sıkıştırmasaydı, itiraf edelim, biz de Allah Azze ve Celle'ye kaçmayacaktık. Hadiseleri başıboş zanneden insanlar hem hadiselerin hem dünyanın hem de kendi akıbetinden korkarlar. Ancak hadiseleri Allah Azze ve Celle'nin kontrolünde bilen insanlar tevekkül ile bir rahatlık yaşarlar. Şimdi dışarı çıksak, kapıdan adımımızı atsak, kapının önünde 50 tane adam. Biri havaya sıkıyor, biri el bombası atıyor, biri bıçakla yanındakini kovalıyor. Ne olur bizim halimiz? Korkarsın değil mi? Endişe yaşarsın. Tam o esnada korkuların zirve yaptığı bir esnada da köşede kamera görsen ne olur? Film çekiyorlar der, rahatlarsın bu sefer. Şimdi kader planında hadiseler başıboş bir şekilde bize zuhur ederken bir esnada ya bunların hepsi Allah'ın kader kaleminden zuhur edip dökülmüştür. Demek ki bu yaşananların bir senaristi vardır desek bu sefer kalbinde bir rahatlık olur. İşte korkular insanı bu manalara sürüklesin diye hepimiz yıllardır gülüp eğlenirken Allah Azze ve Celle bütün insanlığın gündemine virüs diye bir hadise düşürdü. Hiç kimse kayıtsız ve lakayt kalabildi mi? Hiç kimse kalamadı. Herkes ne olacak bu dünyanın hali diye, acaba ölümün olmadığı bir yer var mı diye bir arayışa geçti. Herkes dünya fantazileriyle oyalandığı yalancı emziği ağzından attı.
Hayır, dünya fantazileri beni bu korkulardan kurtarmıyor diye o emziği attı ve içi mama dolu yeni bir biberon arayışına girdi. Nasıl ben bu ölümden kurtulabilirim diye yeni bir hakikatin arayışına girdi ve bu arayış ömür boyu devam edecek, hem de artarak inşallah. Ölümün en yakın arkadaşlarının üzerinden virüs olarak geldiğini görenler artık yalnızlıktan başka arkadaş bulamadı. En yakın dostlarınız sizi gördüğünde uzak dur deyip ağız maskesini kapadı mı kapamadı mı? Artık dertleşebileceğin, teselli bulabileceğin yakın arkadaşın bile kalmadı. Biliyor musunuz? İngiltere'den sonra Japonya'da da yalnızlık bakanlığı açıldı intiharlara yetişemediklerinden dolayı. Hayret verici bir olay değil mi? Bakanlık diyorum bakın. Yalnızlık derneği demiyorum. Yalnızlık odası açıldı demiyorum. Sivil toplum kuruluşu demiyorum. İngiltere'den sonra Japonya'da da dünyanın içerisinde ahiret hakikati bulunamadığından insanların intihar sayısına yetişemiyorlar ve yalnızlık bakanlığı kuruyorlar bakın. Bir belgeselleri izleyin. Hem Japonya'yı izleyin hem İngiltere'yi izleyin. Maddi terakki olarak zirvede iki ülkeden bahsediyoruz. Ve Japonya'yı izlediğinizde Akif'in de şiiri var. Tek eksikleri tevhid dini diye. Japonya'yı izlediğinizde nezih, kibar, beyefendi insanlar görüyorsunuz ortada. Ama bu insanlar neyi bulamamışlar ki? Fevç dünyadan kurtulup intihara sürükleniyorlar. Bakın bunları kurtarmak için Yalnızlık Bakanlığı kurulmuş ve Yalnızlık Bakanlığı'nın başındaki bakan işin hakikatini çözebilmiş mi? Bu da meçhul. Allah Azze ve Celle bir virüsle bütün dünyanın yırtık bir paçavra olduğunu ve ancak ahiretin antrenman alemi olduğunu bize hatırlattı. Cesetleri sahile vuran bebekler vardı. Savaşlarda acımasızca öldürülen çocuklar vardı. Hem de neyle? Elma kokulu bombalarla. Allah Azze ve Celle öyle bir virüs yarattı ki o çocuklar hariç bütün insanların ölümüne sebep oldu. Hayatınızda bu kadar net okuduğunuz bir kainat kitabının mesajı olmuş mudur acaba? Okumamız gereken ince hakikatler var. Ama biz bunları doğru okumak yerine tersten okuyoruz ve bunlar bizim psikolojimizi bozacak seviyelerde bizi korkuya sürüklüyor. Sürekli korkuya sürüklüyor. Beyler, zulme ortaklık iki şekilde olur. Neden korktuğumuzu anlatıyorum. Birisi iltizamen, ses çıkarmamayarak. Diğeri iltihaken, taraftar olarak. Biz dünyada olan bu zulümlere iltizamen ve iltihaken ortak olduğumuzdan ötürü Allah Azze ve Celle şimdi o çocukları koruyaraktan hepimizi korkudan evlerimize saklanabilecek seviyelere getirecek, toplamı 10 gram etmeyen bir virüs ordusu yarattı. Subhanallah. 10 gramlık evimizde bir malzememiz bile yok ve bu toplasan 10 gram etmiyor. Bu anlattığım hadiseler içerisinde inanın bana koronadan, virüsten, salgınlardan, hastalıklardan çok daha kötü bir şey var. Nedir biliyor musunuz? Bıraktığı korkular. Hala yaşanıyor değil mi? Yaşanıyor. Günlük hayatta denk geliyor musunuz? Ben dün aşağı indiğimde bir karı koca çift gördüm. Tam onlar yan yana yürürken yanlarından da bir komşuları geçiyordu. Hem de mesafe nereden baksanız 10 metre vardı. Hemen eşlerden biri ötekisine hemen şöyle işaretler yaparaktan maskeni çek, kolonyanı sık, ondan uzak dur gibisinden işaretler yaptı. En çok muhabbet ederekten ömrümüzü geçirdiğimiz insanlardan artık korkar olduk. Öyle değil mi? Demek ki bu virüsten daha korkutucu bir şey var. Bıraktığı korku izi ve bunun psikolojimize bıraktığı derin yaralar, derin darbeler ve bunun neticesinde insanları bu korkulardan kurtarmak için açılan bakanlıklar. Bu korkularımızın %90'ı lüzumsuz olduğundan Allah Azze ve Celle'ye var olan itikadımızı da bozuyor. Çünkü az önce söyledik ya, dışarı çıktın, birinde silah, birinde bıçak var. Bir de kamera gördün, rahatladın dedik ya. Hayır diyor adam. Kaderde bu plan var denildiğinde biz tedbirimizi alalım ama kader böyle işliyor denildiğinde hayır. Benim Allah'a var olan itimadım da gitti. Ne yapıp bu işten kurtulabilirim diyor ve birçokları köyüne kadar taşınıyor. Var olan itikatta zedeleniyor. Anladınız mı? Korku olursa ihlas zedelenirse imanın yaralanmaması söz konusu değildir. O %90 bozulan psikoloji sonucunda insanlar marketleri talan ediyor, evlerde sucuklar, çikolatalar biriktiriyorlar. Hayret verici değil mi? Şimdi bir insanın ateşi çıksa, özellikle böyle bu kadar virüs anlattığımız bir dönemde ateşi çıksa, evde nasıl bir hava yaşar? Panik havası oluşur evde. Endişelenir, eyvah neyim var, bir şeyim mi var der değil mi? Panik üstüne panik, doktora gider, testler, tahliller yaptırır. Doktor der ki sen nezle olmuşsun. Sonra bu adam güle oynaya evine gider değil mi? Doktora giderken de ateşi aynıydı, 39'du. Doktordan dönerken de ateşi aynıydı, 39'du. Doktora giderken panik giden adam doktordan dönüşte neden bu hal değişti?
Çünkü belirsizliği belirli bir hal aldı. Biliyor musunuz bu koronadan kurtuluşun vesaire yolları var. Ama ölümden kurtuluşun hiçbir yolu yok. Korona bir insana denk gelmeyebilir ama ölümün gelmeme ihtimali yok. Ve sen hala yokmuşçasına güle oynaya yaşıyorsun. Hayret verici durumlar yaşıyoruz. Hadiseler başıboş gibi geldiğinden korku damarımız artacaktır ve bunun tek ilacı tevekkül olacaktır. Bir insan kendisini başıboş yani serseri olarak bilirse kendini öyle bilen kainattaki hadiseleri de öyle bilir. Bir gün şu yıldız da serseridir başıma düşebilir diyebilir. Bir gün güneş de serseridir bu sabah gözünü açmayabilir diye endişe ve korku duyabilir. Derler ya alemi nasıl bilirsin? Kendim gibi. Kendi kulluğu muazzam seviyede olan bir insan kainattaki hadiselerin de bir kudret elinden çıktığını bilip keyfe ma yaşa hayatını devam eder. Ama kendi serseri olan bir insan alemi de kendi gibi bilir, alemi de başıboş bilir ve böyle bir insanın başına gelecek şeylerden daha kötüsü yaşadığı derin korkulardır. 2 dev ülkede yalnızlık bakanlığı kurulmuş. Bakanlık diyorum bakın STK değil bakanlık. Nasıl hayret verici bir olay. Öncelikle korkuyu biraz geniş dairede özetlemek istedim. İnsana bakan yanını, imana bakan yanını. Şimdi de ehli hizmete bakan yanını konuşalım. Biraz daraltalım pencereyi. Az önce insana bakan yanlarını konuştuk, imana bakan yanlarını konuştuk. Peki korkunun sizler gibi kendi imanını ve insanlığın imanını kurtarma gayretinde olan güzide insanlara bakan bir yanı da var mıdır? Şeytan veyahut şeytanın avaneleri olan ehli dünyadaki şeytanlar sizin de korku damarınızı kullanabilecek bir şey bulabilirler mi? Evet bulabilirler. Neden? Çünkü ehli dünyadaki şeytanlar iblisten ders aldıklarından dolayı sizi korkutarak bu işin hadimi olmaktan çekmek isterler. Çünkü sizler gibi insanların birinizin iman etmesi demek dışarıda herkese omuz olduğunuzdan binler insanın size dayanarak imanının kuvvetlenmesi demek. Şeytan böyle bir şey ister mi? İstemez. O yüzden şeytan korku damarı dediğimiz, haf damarı dediğimiz en büyük oyununu dışarıdan ziyade bizzat sizin gibi hizmetin erkanlarına yani kolonlarına karşı kullanacaktır. İhlas üzere yaşayanlar sadece Allah'tan yürür. Yani ben Allah'ın rızasını kaybetmek yerine her şeyi kaybedebilirim. Biraz ağlarım, biraz sızlarım, biraz gecelerim üzüntülü geçer. Ama ben kararımı vermişim arkadaş. Benim yolum ancak ve ancak Allah Azze ve Celle'nin yoludur der. Ama dışarıda Allah'ın yanında sürekli başka şeyler diyenler sizin bu nidalarınızı duyduğunda rahatsız olurlar. Bu yüzden dışarıda sizin gibi yürüyemeyen fasık bir topluluk sürekli sizi kınayarak içini serinletmeye çalışır. Bu yüzden de Maide suresinde sizin gibi güzide insanlara bakan, korku damarları sönsün diye bakan şöyle bir ayet geçmektedir. Allah yolunda cihat ederler ve hiç kimsenin kınamasından korkmazlar. Yani ayet bize şunu diyor. Onlar ki diyor Allah yolunda koşturanlar kınayıcıların kınamalarından korkmazlar diyor. Akla kim geliyor biliyor musunuz? Hazreti Meryem geliyor. Allah Allah. Bakın imtihanın ağırlığına düşünün. Kucağınızda bir bebek var ve eşiniz yok. Allah Azze ve Celle o bebeği size yaratarak hediye etmiş. Ne kadar ilginç bir şey değil mi? Eşiniz olmadan Allah rahm-ı madere bir bebek düşürüyor ve İsa peygamber oluyor orada. Hazreti Meryem annemizi düşünün. Elinde bir bebeği var ve Kudüs'e yürüme emri alıyor. Etraftakiler ne yapıyor? Sürekli onu kınıyorlar, sürekli kınıyorlar. Ama Meryem annemiz onlara kulak tıkayarak ihlasın gerekliliği olan yalnız Allah Azze ve Celle'nin dediğini yapıyor. İnanılır gibi değil, değil mi? O zaman şunu anlamamız lazım. İhlas, korkmadan hakikati kucağında taşıyabilmek demektir. Belki bugünün en manidar ve sellevha olabilecek cümlesi. Zor mu? Çok zor. Vallahi zor. Ama bununla mükellefiz. Düşman kavi, dost vefasız. Yol çetin, sırtın hançerli, gözün yaşlı, halden anlayan nadir. Ama bu maçı bitirmek zorundasın. Kucağında İsa peygamberi taşıyan Hazreti Meryem gibi sen de kucağında, sinende hakikati alacaksın. Kınayıcıların kınamasından korkmayacaksın. Çünkü şeytan senin nasıl korkacağını çok iyi biliyor. Biz zamanında CD yaptık. CD'nin içine itikada medar sohbetler yükledik. Namaz sohbeti, tesettür sohbeti, Allah neden vardır, neden bildir, cennet, cehennem vesaire itikada medar sohbetler yükledik. Daha sonra o CD'den birkaç bin tane bastırdık. Ve dedik ki
ellerimizle gidip bunları dağıtacağız dedik. Dağıtmaya başladığımızda belki ikinci dükkan, belki üçüncü dükkandan inanılmaz kötü bir karşılık aldık. O karşılığı aldığında ne oluyor biliyor musun? Bütün ümidin, bütün şevkin sönüyor. Olsun dedik, devam edelim dedik. Aradan 2-3 dükkan daha geçti. Çok daha ağır bir karşılık tekrar aldık. Kimsiniz, gericisiniz, beter olun, pis olun diye CD'yi gözümüzün önünde kırdı, attı yüzümüze. Daha ilk 5 dükkanda 2 tane olumsuz hadise yaşatıyor ki şeytan, içine bir korku gelsin. Bakın dışarıda birileri, Allah onların yardımcıları olsun yani, kınadığımızdan demiyoruz ama dışarıda birileri harama bulaştığında bunu gönül rahatlığıyla yapıyor. İçki masalarından resimleri gönül rahatlığıyla atıyorlar. Haramlara, faizleri gönül rahatlığıyla bahsediyorlar. Eşlerini aldatanlar bile bunu gönül rahatlığıyla resimleyerek yapıyor. Bakın görün nasıl bir erkeğim ben diye. Şimdi onlar haramları işlerken utanmayacak. Ben davam için bir şey yapacakken utanacağım, öyle mi? Şeytan bu korku damarından çok giriyor adama. Devamını da anlatayım mı CD olayını? Daha sonra toplam 1000, 2000, belki 3000 tane dükkana girdik. Allahu alem hatırlamıyorum. Ve başımıza gelen toplam üzücü vaka sayısı anlattığım 2 taneydi. Nelerle karşılaştık biliyor musunuz? Namaza başlayanlar. Yahu imanımda bir problem vardı, bununla çözdüm diyenler. Devam edip Risale-i Nur okuyanlar. Kur'an'a başlayanlar. Efendimiz'i tanıyanlar. Şeytanın planını anlıyor musun? Başta 1-2 taneyle korkuyu verecek sana. Şevkini iyice dibe indirecek. Devamında diğer hayırlar ulaşmasın diye. Halbuki biz biliyoruz ki başta yaşadığın sıkıntıların arkasında Rahman'ın hediyeleri saklı. Ne çok insana sebep olunuyor. Hatta bizimle böyle bir arkadaşımız yok mu? Belki 6-7 yıldır buraya gelen Vanlı bir arkadaşımız var. O arkadaşımıza nasıl ulaştık? Bir gün dükkanına gelen birisi Allahu alem CD'yi veriyor ve ona da o şekilde vesile oluyor bak. Yıllardır bu hizmet dairesinin içerisinde bir nefer. Elhamdülillah. Ne kadar güzel. Şeytan sizin gibilerin bu korku damarını sürekli gıdıklayacak. Maldan korkutacak, mülkten korkutacak, birileri kınar diye korkutacak. Ya başınıza bir şey gelir diye korkutacak. Sanki edindiğiniz mal sizinmiş gibi, aman bak malınıza bir şey gelir diye korkutacak. Çok var yani. Çok var, o kadar çok var ki yani. İnsanlar bu korkulardan dolayı Allah'ın davasından dönüyor. Ne kadar ilginç bir olay değil mi? Mesela bu dünyada ne olursa peygamber yolundan dönmeme bir sebeptir? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Bütün dünyadaki yanlışlara doğru olarak Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam yeter. Onun yolu doğrudur, haktır ve kainatın, hilkatinin sebebidir. Sen dünya ters dönse, her yer yalan yanlış olsa onun yolunu bulmakla mükellefsin, zorunlusun yani. Şimdi insanlar bunu belki bu kadar derin zaman zaman düşünemiyor. Belki şeytan düşürtmüyor. Mesleğinden, işinden, gücünden, eşinden korkutuyor, daraltıyor ve ne yapıyor biliyor musunuz? Hizmet irtidadı ortaya çıkıyor. Bakın 3 çeşit irtidat vardır. Biri iman irtidadıdır. İnsan Allah Azze ve Celle'yi inkar eder, Allah'ın varlığından kopar. Birisi İslam irtidadıdır. Mesela kişi namazdan kopar. Doğru mudur? İslam'ın şartı mıdır namaz? Değil mi? Şartıdır. Birisi de hizmet irtidatıdır. Böyle bir yolu bulmuşsundur, bulmamış gibi davranıyorsundur. Görmüşsündür, görmemiş gibi davranıyorsundur. Üzerine farz-ı aynıdır insanlara yetişmek. Sanki böyle bir mükellefiyetin yokmuş gibi davranıyorsundur. Biz de buna ne diyoruz? Hizmet irtidadı diyoruz. Bakın, Üstad Hazretleri 16. mektup 5. notada şöyle bir ifade kullanıyor. Benim bazı dostlarım ehli dünya bana şüpheli baktıkları için, ehli dünyaya hoş görünmek için benden zahiren teberri ediyorlar, beri kaçıyorlar. Belki tenkit ediyorlar. Ya biz onu sevmiyoruz işte, biz zaten ondan değiliz diye. Halbuki kurnaz ehli dünya senin nasıl bir plan yaptığını anlamıyor mu ehli dünya? Halbuki kurnaz ehli dünya bunların teberrisini, kaçmalarını ve bana karşı içtinaplarını, çekinmelerini o ehli dünyaya sadakate değil, belki bir nevi riyaya, vicdansızlığa hamledip o dostlarıma karşı fena nazarla bakıyorlar. Başka bir yerde de diyor ki onları kullanıp işi bitince atarlar diyor ehli dünya için. Yani Üstad Hazretleri bu sadakatsizliğe asla hoş bakmıyor. Çünkü burada bir insan dünya için ve belli başlı dünyevi korkulardan dolayı gerçekleri, ahireti yok sayıyor. Ne oluyor? Sanki hiç bu yolda yürümemiş gibi bir hayat yaşamaya çalışıyor. Üzülerek söylüyorum, şizofrenik bir vaka. Biliyorsun bilmemiş gibi, görüyorsun görmemiş gibi, duymuşsun duymamış gibi, yaşamışsın yaşamamış gibi. Ve maalesef bu tarzda bir insan ne kadar Allah dese de tercihini dünyadan yana yapmış oluyor. Allah hepimizi, bizler de dahil ıslah etsin, yardımcımız olsun inşallah. Hatalarımızdan, kusurlarımızdan bizleri döndürsün inşallah. Okuyalım mı? Bismihi Sübhanehu. 3. mani. Korku ve tamadır. Bu mani diğer bir kısım manilerle beraber hücumat-ı sittede tamamıyla izah edildiğinden ona havale edip
Cenab-ı Erhamürrahiminden bütün Esma-i Hüsna'sını şefaatçi yapıp niyaz ediyoruz ki bizleri ihlas-ı tamme muvaffak eylesin. Amin. Allahümme bihakkı suretil İhlasi ic'alna min ibadetikel muhlisinel muhlisine. Amin. Amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Üstad Hazretleri burada özet geçiyor. İnşallah ileride biz beyan ettiği yerde Hucumat-ı Sitte'de, 6 hücumlar bahsinde bu korkuyu okuyacağız ama ben yine de ufak bir bahsetmek istedim size. Bir de şu hadisle bitirelim yavaş yavaş. Fahri Kainat Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. 2 göz vardır ki cehennem ateşi onlara dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz, Allah'tan hakikaten korkunca Sinan, Allah insanın bütün korkularını satın alır. Ama Allah'tan korkmak haşa yılandan ve akrepten korkmak gibi değildir. Sevgisini kaybetmekten korktuğun birisinden korkmak gibidir. Ancak Allah'ı hakkıyla bilen ve tanıyanlar o yüzden bu ölçüde ondan korkabilir. Allah korkusundan ağlayan göz, bir de gecesini Allah yolunda nöbet tutarak geçiren göz. Bu nasıl bir ağlamaktır keşke bilsek. Keşke ağlamamız gereken şeylere ağlayabilsek. Sen bu hakikatlere nasıl olur da ağlamadın diye ya bizi hesaba çekerlerse acaba ne deriz ya? Ölmek felaket değil de öldükten sonra insanın başına ne geleceğini bilmemesi felaket. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.